Adnan Oktar suç örgütü, tarihin en enteresan yapılanmalarından birisi. Hakkındaki iddialar, mahkeme tutanaklarında geçen ifadeler kan dondurucu cinsten. Her illegal oluşumda olduğu gibi bu örgütün de emellerini gerçekleştirmek için en çok ihtiyaç duyduğu kaynak para. Dünyanın en güçlü örgütü de olsanız, paranız yoksa siz de yoksunuz. Nasıl şirketlerin nakit akışları onları ayakta tutuyorsa, suç örgütlerini ayakta tutan da yine nakit akışı. Peki bu akış, bu örgütte nasıl sağlanıyordu? Şatafatın, zenginliğin, gösterişin kaynağı nereden geliyordu? Adnan Oktar Holding'in hikayesi başlıyor. En başta şunu belirteyim, normalde Adnan Oktar Holding isminde bir holding yok. Peki neden az önce bu şekilde ifade ettim? Çünkü az sonra göreceksiniz ki Adnan Oktar'ın yapılanmasına katılmış kişilerin kurduğu onlarca şirket var ve bu şirketler tıpkı bir holdingin farklı iştiraklere sahip olması gibi çeşitli sektörlerde konumlandırılmış şirketler. Keza TMSF Adnan Oktar örgütünün bu şirketlerine el koydu ve böylece tırnak içinde holding diye adlandırabileceğimiz bu şirketler topluluğu da dağılmış oldu. Aslında bu son cümlemle finali en baştan öğrenmiş olduk ama finalden daha heyecanlı kısma bu şirketlerin ne yaptığına bakalım ve çalışma prensiplerini anlayalım. Normalde bir şirketin amacı kar elde etmek ve bu karı mümkün olan en yüksek mertebeye taşımaktır. Fakat MASAK raporuna göre Adnan Oktar'ın şirketleri arasında amacı kar elde etmek olmayan şirketler var. Bu nasıl olabilir? Bir şirket kar elde etmeyecekse neden kurulur? Dolandırıcılık için kurulabilir. İllegal süreçleriniz için paravan olarak kurulabilir. Kara para aklamak için kurulabilir. Kısacası işin içinde yine para var, yine kazanç var ancak bu kez işler legal çerçevede ilerlemiyor. Bu durum saptanınca Oktar'ın grubunun çatısı altındaki 86 şirkete az önce de söylediğim gibi TMSF tarafından el koyuluyor. Bu şirketlerin listesine bakacak olursak aralarında farklı sektörlerden şirketler var. Birkaç tanesinin ismine bakalım. Hay Çelik Metal Ürünleri, Intro Grup İnşaat Teknoloji ve Sanayi Ticaret, Atlantis Denizcilik, Pegasus Yapı ve Proje Geliştirme, Nautilus Tanıtım Sağlık ve Teknoloji Ürünleri, Özüm Kuyumculuk Dış Ticaret, Sarper LED Aydınlatma. Gördüğünüz gibi birçok sektörde şirket var. Adını okumadığım ama ekranda gördüğünüz şirketler arasında yine hem bu saydığım sektörlerden hem de farklı sektörlerden şirketler bulmak mümkün. Bu arada listede bazı şirketlerin adına 2 kez yer verilmiş. Bunun nedeni bu şirketlerin feshedilip tekrar aynı isimle açılmaları. Peki bu şirketler nasıl süreçler yürütüyor? Bu kritik konuya eğilme vakti geldi. Bunu anlamak için bir dönem bu örgütün içinde yer almış ve daha sonra itirafçı olup süreçleri hukuk önünde anlatmış olan örgütün finans sorumlularından Özkan Mamati'nin bazı ifadelerine bakacağız. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Özkan Mamati 2007 yılında Adnan Oktar'ın emri doğrultusunda piyasayı dolandırmak için şirketler kurmaya başladığını itirafçı olarak belirtmiş. Dolandırıcılık faaliyetleri önce Türkiye'de başlamış, sonra ağlarına yurt dışı da takılmış. Şirketleri kurduktan sonra izledikleri politika şöyle. Başlangıçta bir süre düzgün şekilde ticari faaliyetler yürütülüyor. Böyle olunca hem bankalar hem de piyasanın gözünde itibar kazanılıyor. Bir şirketle iş yapacağınız zaman az çok piyasada bir varlığınız olmuş oluyor. Belki biraz isminiz biliniyor. Bir bankayla masaya oturup kredi isteyeceğiniz durumda gösterebileceğiniz bir ticari geçmişiniz oluyor. İşte bu düzen oturtulduktan bir süre sonra piyasa ve bankanın güveni kazanılınca dolandırma safhasına geçiliyor. Özkan Mamati'nin verdiği ifadeye göre birden çok türde ve teknikte dolandırma süreci söz konusu. Karşılıksız çek ve kredi dolandırıcılığı, ithalat dolandırıcılığı, naylon fatura, gümrük dolandırıcılığı, hayali ticaret vaadiyle başkalarının mallarının alınması gibi yöntemler var. Örnekleri şirketler üzerinden biraz daha açıklayacak olursak, mesela Netmark isimli şirketle örgüte katılanların ailelerine kar verme vaadiyle ev ve arsalarını alıp 1-2 ay gerçekten kar payı verip sonra bu ev ve arsalarını örgüte aktarıp aileleri dolandırdıkları ve sadece bu yolla 25-30 milyon arası bir gelir elde ettiklerini belirtmiş. Kuzey Irak'ta Erbil'de Marin Lojistik adlı bir şirket kurduklarını, bu şirketle lojistik ve dış ticaret faaliyeti yürüttüklerini, bu faaliyetlerle şirketi güvenli bir şirket olarak gösterip piyasa güveni kazanıldıktan sonra Adnan Oktar'ın emriyle ticaret yaptıkları şirketi 5 milyon lira dolandırdıklarını belirtmiş. Dubai'de
İngiltere'de serbest bölgede kapı üretimi alanında faaliyet gösteren Pegasus İnşaat Dubai adlı bir şirket kurduklarını, sonradan bu şirketin içinin boşaltıldığını, gelirin Hong Kong'a aktarıldığını ve 500 bin dolarlık kaynağın bu şekilde örgütün bünyesine sokulduğunu söylemiş. Bunlar yetmemiş, Çin'deki bir şirkette milyon dolar mertebesinde dolandırılmış ve oradaki sistemde şöyle işletilmiş. İthalat ihracat söz konusu olduğunda, uluslararası ticareti konuşmaya başladığımızda akla gelen ilk kavramlardan birisi gümrük ve gümrük dendiğinde de aklımıza gelecek önemli belgelerden birisi konşimento. Gelen malın teslim alınması için konşimentoya ihtiyacınız olabiliyor. Bu konşimento sayesinde o malın mülkiyetinin size geçtiğini, teslim alabileceğinizi göstermiş oluyorsunuz. Adnan Oktar'ın ekibi Özkan Mamati'nin öncülüğünde işte tam bu noktaya yönelik bir plan kurgulamış ve gümrükteki bu süreci manipüle ederek Çin'deki şirketi dolandırmış. Özkan Mamati'nin Adnan Oktar silahlı suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianameden basına yansıyan sözlerine bakarsak ana hatlarıyla yöntemi şöyle uygulamışlar. Çin'den ürün alıyorlar ve toplam sipariş bedeli neyse bunun %25'ini ödediklerinde lojistik firması tarafından bu mal için konşimento çıkarılıyor. Konşimentoda ürünün kime teslim edileceği, ürünü satan firma ve ürün bilgisi var. Alıcının gönderilen malı teslim alabilmesi için konşimentoyu teslim alması lazım. Özkan Mamati 2 milyon dolarlık malın konşimentosunun çıkması için gerekli olan %25 ücreti yani 500 bin doları ödüyor ve malın Çin'deki TGL CHN isimli lojistik firmasıyla yollanmasını istiyor. Bu arada Hong Kong'da aynı isimle kurmuş oldukları bir lojistik firması var. Özkan Mamati'nin gelen malı teslim alması için %100 ödemenin yapılması lazım ve bunun yapıldığına dair bir konşimento gerekiyor. İşte bunun için kendi kurdukları aynı isimli şirketten %100 ödeme yapıldığını gösteren sahte bir konşimento oluşturuyor ve evrakları gümrüğe verip malı ülkeye sokuyor. Böylece Çin'deki işletme 2 milyon dolarlık malı 500 bin dolara vermiş ve 1,5 milyon dolandırılmış oluyor. Örneklerden gördüğümüz gibi Adnan Oktar'ın örgütü yıllar içinde farklı yöntemlerle hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde vurgunlar yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Adnan Oktar örgütüne ilişkin hazırladığı raporda MASA'nın örgütün para akışına yönelik çalışmasından detaylara yer verilmiş. Hem az önce anlattığım süreçleri hem de bu bilgileri baz alarak Oktar'ın örgütünün para akışı için kurduğu sistemi ana hatlarıyla 7 adımda özetlememiz mümkün. 1. Maddi durumu iyi kişileri kandır, örgüte sok ve mal varlıklarını örgüte aktar. 2. Gelen kaynaklarla şirketler kur ve yasal olarak ticari faaliyetler yürüt. 3. Şirket faaliyetlerinde kazandığın güven sayesinde kredi çek. 4. Şirketin bünyesinde biriken kaynakları kişisel hesaplara aktarıp şirketlerin içini boşalt. 5. Paraları göstermelik tabela şirketlerinin hesaplarına yatır. 6. Bu şirketlere geçen parayı yurt dışındaki offshore hesaplara aktar. 7. Offshore ülkelerdeki parayı tekrar yurt içine sokup burada o parayı kullanabilmek için örgütle bağlantılı şirketlere ihracat yapıyormuş gibi göster ve bu şekilde parayı yurt içine sok. Soruşturma dosyasında şu ifadelerde yer almış. Örgüt hiyerarşisine giren şüphelilerin ticari iş yapıyormuş görünümü vererek şirket kurdukları, bu şirketlerin hiçbirinin gerçek bir ticari faaliyet yaparak kar elde etmek amacıyla kurulmadığı, piyasada irtibata geçilen kişi, kurum ya da şirketleri dolandırarak haksız kazanç elde edilmesinin amaçlandığı, MASAK raporundan da anlaşılacağı üzere aklama suçunun birçok kez işlendiği tespit edilmiştir. 2019'daki TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Oktar'ın 86 şirketini tespit ettiklerini, şirketlerin yönetiminin TMSF kayyumluğunda yürütüldüğünü, şirketlerin çoğunun faal olmadığını, 80 tanesinde çok fazla işlem olmadığını ve aktif büyüklüklerinin 10 milyon lira olduğunu belirtmiş. Aktif büyüklüğü 10 milyon lira olsa da verdiğim örnekleri düşündüğünüzde üzerlerinden dönen nakit akışı çok daha fazla. Bu arada mahkemede Adnan Oktar'a maddi hususlara ilişkin yöneltilen bazı sorular da olmuş. Bunların bir kısmına bakacak olursak mahkeme başkanı Mehmet Galip Perk, Oktar'ın ilk savunmasında aylık gelirini 3.000 lira olarak belirttiğini hatırlatıp demiş ki bu kadar geliriniz var. Dosyada siyah ince altından çizgileri olan takım elbise giydiğiniz, altın tesbihli videolarınız mevcut. Ayakkabılarınızın deri, kaliteli, pahalı markalardan olduğunu söylüyor. Hatta ahtapottan ve yılan derisinden imal edilmiş bir ayakkabınızdan bahsediyorsunuz. Şatafatlı lüks yaşamı sevdiğiniz hususlarını, 20 yıldır Dragos denen villada kaldığınızı da söylüyorsunuz. Aylık 3.000 lira gelirle bu yaşamı nasıl karşılıyorsunuz? Adnan Oktar bu soruya şu yanıtı vermiş. Lükse ve şatafata meraklı değilim. O kıyafetler şov içindir. Bankada 5 kuruş param yok, evim yok, arabam ve mal varlığım yok. Ben o evde kalıyorum. Evet pahalı ama kirası ne kadar bilmiyorum. Ben ödemiyorum. Arkadaşım ödüyor. Misafir olarak kalıyorum. Güvenlik tehlikesiyle değişik yerlerde de kalıyorum. Suikast tehlikesi var. Müslüman gariban olmaz. Güçlü kuvvetli
mutlu olur. Eğlencenin ve lüks yaşamın meraklısı olmadım. Benim o evde kendi odam var. Oraya kapanıp kitap okurum. Mahkeme heyeti başkanı Oktar'ın yayınlarda taktığı 300 bin liralık saati nasıl aldığını da sormuş ve Adnan Oktar bu saatin arkadaşına ait olduğunu ve emanet olarak alıp taktığını söylemiş. Saat takmasına ilişkin olarak da şunları söylemiş. Ben saatten hiç hoşlanmam zaten. Çok rahatsız edici. İslam'ın şerefini yükseltmek için taktım. Müslüman zavallıdır, güçsüzdür. Hurafelere inanır, inancını yıktım. Sosyeteye İslam'ın hakim olmasını sağlamak için uğraştım. Bir diğer önemli konu da A9 TV'de yayınlanan programların sosyal etkisi ve programlar üzerine sosyal medyada yazılanlarla ilgili. Mahkemede Oktar'a bazı iddialar sorulmuş. Bu iddialar bu televizyon programları ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapılınca kendilerine hakaret edildiği ve içlerindeki hukuk grubunun da bu hakaretler üzerine tazminat davaları açıp bu şekilde gelir elde etmesiyle ilgili. Bu iddialar doğru mu diye sorulmuş. Adnan Oktar'ın bu soruya yanıtıysa şöyle olmuş. Biz İslam'ın şehirli dini olduğunu göstermek için bu kadar çabaladık. Asrımızda insanlar çok bozuldu. Azgınlar, saldırganlar. Onları düzeltmek için davalar açılmıştır. Yanıtlar en azından benim için hiç tatmin edici yanıtlar değil. İçinizde kaç kişinin arkadaşı böyle bir devirde arkadaşına villa tahsis edip kirasını öder? Kaçınızın arkadaşı pahalı saatler tahsis eder? Karşılıksız olarak birisinin bunları yapma ihtimali yok denecek kadar azdır. Yapıyorsa eğer bu kişinin parasının kaynağı nedir ki bu denli bonkör hareket edebilmekte sorusu akla gelir, gelmelidir. Ayrıca Adnan Oktar tek başına değil, koca bir oluşum. Bu oluşumun diğer harcamaları ve faaliyetlerinin kaynakları nereden geliyor? Sürekli bu şekilde, yani tırnak içinde o bonkör dostlar mı ihtiyaçları finanse ediyor? Eğer öyleyse tekrar aynı yere dönüyoruz. Bu dostlar neye istinaden bu finansmanı sağlıyor? Bu işten ne gibi çıkarları var? Özkan Mamati'nin ifadeleri ve MASAK raporundan basına yansıyan bölümlere bakarsak zaten örgütün parasını kendi illegal yöntemleriyle elde ettiği ortada. Bu Adnan Oktar'ın söylemleriyle çelişiyor. Evler, saatler ve diğer maddi unsurlar dolayısıyla bu illegal yaklaşımla elde edilebilir. Buna ek olarak tabii ki bu oluşumu gerçekten finansal anlamda destekleyen ek güçler de bulunabilir. Fakat paranın nereden geldiğinden daha çok bu tarz bir oluşumun nasıl bu denli büyüyebildiği sorusu çok daha önemli. Adnan Oktar'ın örgütünün eriştiği bu boyut kontrol edilmedikleri takdirde Türkiye'nin illegal yapılar için adeta bir cennet olduğunu ispatlıyor. Bu adam yıllardır medyada görünen, ismen cismen bilinen bir adam ve yıllar boyunca televizyon kanalı aracılığıyla kendi kurduğu bir dünyada beyin yıkadı. Fakat bu denli uzun bir süre boyunca bu oluşumun başına neredeyse hiçbir şey gelmedi. Güçlenip yoluna devam etti. Halbuki normal bir oluşum olmadığını anlamak için A9 TV'yi 10 dakika dahi seyretmek yeterliydi. Fakat belki de çıkarlar ağı sebebiyle yakın zamana dek faaliyetlerini sürdürmesine müsaade edildi. Şunu da belirteyim, biz bugün maddi boyuta ilişkin konuştuk. Hatta söylediğim maddi değerlerin bazıları size düşük bile gelmiş olabilir. Ama pandemi öncesi dönemdeki tutarlar olduğunu, bazı dolandırıcılık faaliyetlerinin pandemiden dahi yıllar önce yürütüldüğünü atlamamak gerekiyor. O yıllardaki 10 milyonluk bir dolandırıcılık günümüzde tahmin edeceğiniz gibi çok daha çarpıcı boyutlara denk geliyor. Ama söylediğim gibi biz bu boyutu konuştuk da bunu şimdilik bir kenara bırakalım. Bundan daha farklı boyutlar da var. Hayatı mahvolmuş insanlar var. Yıllarca bir kapağının içine kısılmış gibi yaşayan, bu oluşumun içine girip çıkamayan insanlar var. Buna karşın bir dönem bu oluşumun içinde yer alan fakat çıkmayı başaran ve itirafçı olmayı seçen bazı eski üyeler de var ve onlar örgütte yaşananları resmi kayıtlara geçirip Adnan Oktar'ı bitirme yolunda bir adım attılar. Tabii Adnan Oktar'ın bitirilmesi yönünde atılan bu adımlarda emniyette görevini layıkıyla yerine getiren her bir personeli de atlamamak lazım. Olayın bir başka boyutu da şu: bitirilmekten bahsediyoruz ama aslında bırakın bitirmeyi, bu hikaye hiç başlamamalıydı. Bu gibi oluşumlara, örgütlere bu ülkede yer olmamalıydı. En azından bundan sonra yer olmamalı. Fakat Türkiye'de her şey mümkün. İstisnasız her şey mümkün. Bugün içeride gördüğünüz ağır cezalar almış herhangi bir isim bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza karışıyor ve işin kötü yanı daha da güçlenerek geliyor. Adnan Oktar'ın örgütüne bu gücü vermemek için umuyorum ki devlet ve mahkemeler süreci olması gerektiği gibi idare eder. Bu videoda son söz şu: Adnan Oktar Türkiye'deki tüm gençlere 100 milyonlarca dolar harcasanız verilemeyecek bir dersi tek başına verdi. Yıllardır inşa ettiği hikayesinin kirli detayları tüm gençlere kameranın sadece önündekine aldanmamak gerektiğini, arka planı da düşünmek gerektiğini gösterdi. Akıl yerine salt duyguyla hareket etmeye başladığınızda, gösterişe, paraya aldanıp nasıl işlediğini bilmediğiniz yapılara dahil olduğunuzda başınıza neler gelebileceğini gösterdi. Yani Adnan Oktar bu ülkedeki her bir genç için çok kötü ama öğretici bir dersti. Bu dersten kimisi geçti, kimisi geçemedi. Ama ümidimiz o ki
Hoca Adnan'ın dersi artık müfredattan silindi. Yalnız gerçekten yayını bitirmeden söylemem gerekiyor. Evet söyle. Muhteşemsiniz maşallah. Ya, olağanüstü yakışıklısınız. Saçınız mükemmel duruyor. Gözleriniz En güzel gözler ve en güzel bakışlar. Ve bugün çok fazla mesaj aldım. Bugün hocamızda bir şey var diye. Şahane duruyor hocam. Gerçekten şahanesiniz. Maşallah. Gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.